Modern fizikte kuantum dolanıklık, ışınlanma ve zamanın doğası, adeta bir bilim kurgu evrenini aratmayacak kadar şaşırtıcı olabilir. Örneğin, Bristol Üniversitesi'nden Doktor Hatim Salih yeni bir karşı aktarım, counterportation yöntemiyle laboratuvarda mini bir solucan deliği kurmanın mümkün olduğunu öne sürüyor. Bu fikir, klasik bilim kurgu senaryolarını andırsa da aslında kuantum hesaplama ve dolanıklık prensiplerine dayanıyor. Böyle bir teknoloji, parçacıklar hiç hareket etmeden bile bilgi aktararak yeni bir kuantum interneti mümkün kılabilir. Diğer yandan, bu gelişmeler bizi zamanın tek yönlülüğü, entropi ve uzay zamanın geometrisi gibi temel sorularla yüzleştiriyor. Gelin, kuantum mekaniğinin bu çarpıcı dünyasına adım atalım ve dolanıklıktan zamanın okuna, bilgi yorumlarından kuantum yerçekimi fısıltılarına kadar birçok konuyu keşfedelim. Kuantum dolanıklık, iki ya da daha fazla parçacığın durumlarının birbirinden bağımsız tanımlanamayacağı bir fenomendir. Örneğin, çift olarak hazırlanmış ve toplam spini sıfır olan iki elektron düşünün. Birinin spini saat yönünde ölçüldüğünde, diğerinin ölçüldüğü aynı eksendeki spini kesinlikle saat yönünün tersidir. Albert Einstein, bu duruma uzaktan ürkütücü etki, spooky action at a distance demiş, hatta kuantum mekaniğinin eksik olduğunu ileri sürmüştü. Ancak John Bell ve takip eden deneyler, bu dolanıklı ölçümlerin gerçekten var olduğunu ortaya koydu. Sonuçta dolanıklı parçacıklar arasında anında korelasyon gözlenir ama bu ilişkiyi kullanarak ışıktan hızlı bilgi iletimi yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla dolanıklık kuantum fiziğini klasik dünyadan ayıran temel bir olgudur. Ama bilginin taşınması hala klasik iletişim yollarına bağlı kalır. Kuantum ışınlanma, adından da anlaşılacağı gibi maddi ışınlanmadan ziyade, bir parçacığın kuantum durumunun bir yerden başka bir yere aktarılması işlemidir. Bu işlem için iki tarafın paylaştığı bir dolanık parçacık çifti ve aralarında kurulan klasik bir iletişim kanalı gerekir. Gönderen, Alice, sahip olduğu kuantum durumunu ölçer ve çıkan sonucu iki klasik bit alıcıya, Bob'a yollar. Bob da bu klasik bilgiyi kullanarak kendi dolanık parçacığı üzerinde uygun işlemleri yapar ve orijinal durumun aynısını yeniden oluşturur. Bu süreçte parçacıkların kendileri bir yerden başka bir yere gitmez. Yalnızca kuantum bilgisi aktarılır. Üstelik orijinal durum ölçülerek yok edildiği için bilinmeyen bir kuantum durumunu kopyalamayı yasaklayan no cloning teoremi de ihlal edilmez. Özetle, kuantum ışınlanma bir parçacığın durum bilgisini başka bir parçacığa geçirmek demektir. Bilim kurgu filmlerindeki gibi objeler fiziksel olarak transfer edilmez. Bunun yerine bilgi akışı söz konusudur. İki uç arasında ışık hızından hızlı iletişim olmaması için klasik kanalla gönderilen veriye ihtiyaç vardır. Bu da ışıktan hızlı bilgi iletimi yasağını ihlal etmez. Gerçek dünyada kuantum ışınlanma deneyleri de yapılmıştır. Örneğin 1997'de Anton Zeilinger fotonlarla durumu teleport etmiş, daha sonra fotonlar 100 kilometrelik mesafelere kadar ışınlanmıştır. Dr. Hatim Salih'in geliştirdiği karşı aktarım yöntemi, geleneksel kuantum ışınlanmadan farklı bir yaklaşımdır. Bu şemaya göre, arada alıcı-verici gönderici sensörleri olmadan bile kuantum bilgisi aktarılabilir. Etkileşmeyen ayrı kuantum parçacıklar bile bağlı kalıp, uzayda bir parçacık geçişi olmaksızın bilgi taşıyacak şekilde korelasyon kurabilir. Yani bilgi, doğrudan korelasyondan aktarılıyor. Hiçbir parçacık fiziksel olarak iletilmiyor ve böylece neredeyse bir geçiş yapılabilir solucan deliği yaratılmış oluyor. Salih bu yöntemi kullanarak laboratuvarda doğrulanabilir bir solucan deliği kurmayı hedefliyor. Başarılı olunursa, bu küçük solucan deliği, kuantum yerçekimi teorileri için bir test ortamı sağlayabilir. Ayrıca, laboratuvardaki bu teknoloji, gelecek kuantum bilgisayarlarının bağlanacağı hızlı ve güvenli bir kuantum internetin de önünü açabilir. Ancak henüz deneysel olarak kanıtlanmamış olan bu fikir, bilim dünyasında heyecanla inceleniyor. Her halükarda Salih'in karşı aktarım teorisi, dolanıklıkla bilgi aktarımı konusundaki sınırlarımızı sorgulatıyor. Doğadaki hemen her dönüşümün tek bir yönü vardır. Bir fincan kahve ısısından eser kalmayacak şekilde soğur, bir bina yıkılır, yıldızlar söner. Bu gözlem, termodinamiğin ikinci yasasıyla
entropinin hep artmasıyla açıklanır. Ancak bu zaman oku ilkesi, temel fizik yasalarının, örneğin Newton'un veya kuantum denklemlerinin tersine işlediği gerçeğiyle çelişir. Aslında kuantum ve klasik fizik yasaları ileri ve geri zaman için eşit işlediği için geçmişten geleceğe doğru tek yönlü bir ok doğuştan bulunmaz. Bilim insanları bu çelişkiyi kuantum dolanıklıkta arıyor. Son araştırmalar, entropi artışının asıl kaynağının parçacıkların etkileşim sırasında birbirleriyle gittikçe daha fazla dolanıklık kurması olduğunu gösteriyor. Bunun somut bir örneği, Bristol Üniversitesi'nden Tony Short'un ifadesinde saklı. Nihayet, bir fincan kahvenin odada dengeye gelmesinin nedenini anlayabiliyoruz. Dolanıklık, kahve ile oda arasında artıyor. Yani bir fincan kahve soğurken, kahve ile oda elektronları giderek daha fazla dolanık hale geliyor ve enerji odaya yayılıyor. Aslında Seth Lloyd'un da 30 yıl önce öne sürdüğü gibi, zamanın oku, artan korelasyonlar okudur. Yani sistemler etkileştikçe birbirleriyle daha fazla korelasyon geliştiriyor ve bu süreç entropinin, düzensizliğin artmasıyla sonuçlanıyor. Böylece arkamıza yaslanıp kahvemizin soğumasını beklemek derin bir kuantum etkisidir. Temel düzeyde doğa özünde belirsiz olduğu için kaçınılmaz olarak düzen bozularak evrene yayılır. Kuantum sistemlerdeki parçacıklar etkileştikçe birbirlerine daha sıkı bağlanır ve evren nihai bir dengeye doğru ilerler. Öte yandan bazı yorumlar kuantum teorisini tamamen bilgiye dayalı görür. Örneğin kübizm, kuantum bayesyanizm, kuantum durum ve olasılıkları nesnel dünyanın kendisinden çok gözlemcinin inançları olarak yorumlar. Fuchs ve arkadaşlarına göre kuantum teorisi, bir ajanın belirsiz bir dünyada daha akıllıca kararlar almasına yarayan bir el kitabı gibidir. Yani dalga fonksiyonu, nesnelerin kesin bir durumu değil, bir gözlemcinin olası deneyim beklentilerinin matematiksel ifadesidir. Bu bakış açısı, ölçüm sorununu ve dolanıklığın yarattığı paradoksları bize alışılmışın dışında anlatsa da, kuantum dünyasında objektif gerçeklik arayışına dair farklı bir perspektif sunar. Einstein'ın genel göreliliğinde uzay ve zaman, üç boyutlu uzayın ve zamanın tek bir dört boyutlu dokusunu oluşturur. Örneğin Isaac Newton'un sabit akan zaman kavramı, Einstein'dan sonra geçersizleşti ve gerçeklik uzay-zaman kavramıyla tanımlandı. Peki, kuantum evreninde uzay-zaman ve entanglement ilişkisi nedir? Son yıllarda öne çıkan bazı teoriler, entanglement ile uzay-zaman geometrisi arasında derin bir bağlantı olabileceğini düşündürüyor. Leonard Susskind ve Juan Maldacena'nın ER eşittir EPR önerisi bunun çarpıcı bir örneğidir. Bu hipoteze göre iki kara delik dolanık ise aralarında kuantum seviyesinde bir solucan deliği, Einstein-Rosen köprüsü bulunur. Başka bir deyişle, entangled her parçacık çiftinin arkasında Planck ölçeğinde bir geçit olabilir. Dahası bu fikri genelleştirirler. Uzay, zaman ve kütle çekimi yasalarının alttaki mikroskobik entanglement örüntülerinden türeyebileceği ileri sürülür. Böylece kuantum dolanıklık belki de uzayın dokusunu örüyor ve kuantum yerçekimi sırlarına ışık tutuyor. Susskind ve Maldacena gibi araştırmacılar, dolanık iki parçacık arasında bir solucan deliği bağlantısı olduğunu, hatta uzay-zaman geometrisinin entanglement ilişkileriyle şekillendiğini düşünüyor. Bazı yorumlara göre kuantum teorisi bize nesnel gerçeklikten çok gözlemcinin bilgisini verir. Göreliliğe göre ise fiziksel yasalar şimdi diye tek bir an tanımadığı için belki de tüm anlar eşit derecede var kabul edilmelidir. Peki son olarak kendimize soralım. Eğer zaman gerçekten sadece bir illüzyonsa bu bizim için ne anlama gelir? Geçmişin, şimdiki zamanın ve geleceğin yalnızca gözlemcinin bakış açısından türediği bu senaryoda biz neyiz? Yaşadığımız an sabit değil de sadece bir bakış açısıysa, özgür irademiz veya evrenin dönüp dolaşan hikayesi nasıl anlaşılmalı? Cevabı henüz bilmiyoruz ama kuantum mekaniğiyle tanışmak bize bu tür köklü soruları sorma fırsatı veriyor. Zamanın akıyor olması mı, yoksa tüm anların yan yana var olduğu bir blok evrende yaşamamız mı gerçek? Bu, sizi düşündürmeye devam edecek bir soru olarak önümüzde duruyor.